Merhabalar. Merhaba Gülmisal. Hoş geldiniz Eylem Hanımcığım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben sizin yorumlarınızı almak istiyorum. Aslında çok konuşulan bir sürü fikir var bu konuda ama siz nasıl bakıyorsunuz acaba? Neye? Ne? Evrime bakış. Evrim bir bakış. Evet. Evet, aslında evrim çok konuşulan bir konu ve hala da hem bilim dünyası hem de metafizikle ilgilenen insanların kafasını meşgul eden sorularla dolu. Ve sadece şu an günümüzde değil, Aristo'dan başlayalım, hatta Thales'ten başlayalım, yani Yunan filozoflarının da güncel konularından bir tanesiydi. Yani düşünmeyi yeni keşfeden insanların kendi varoluşlarını arama çabası içerisinde ne kadar çok canlının olduğunu ve bu çeşitliliğin neden olduğunu, Tanrı kavramı, Tanrı problemi ve varoluş problemleri gibi birçok sorun içerisinde evrim başka sorulara neden olmuş. Ve bunun içerisinde hala bir neticeye ulaşılamamasının temelinde şu yatıyor. Evrim çok uzun bir zamanı kapsıyor. Yani bir günlük veya bir aylık veya bir senelik dilimler içerisinde değil, bazen yıllara, hatta 10 yıllara, 100 yıllara matuf bir zaman, hatta 1000 yıllara matuf bir zamandan bahsedebiliriz. Ve bu duruma baktığımızda evrim çok yavaş ilerleyen ama ilerlediğinde de sıçramalar yapabilen bir oluşum. Peki biz evrimi hangi açıdan değerlendirmeliyiz? Birçok açıdan tabii ki. Hem fiziksel evrimden bahsedebiliriz hem de bilincin kendi içinde geçirdiği evrimden bahsedebiliriz. Ben bu bağlamda evrimi daha iyi anlayabilmek adına iki farklı kategoriye koymayı tercih ediyorum. Birincisi fiziki evrim dediğimiz maddi evrim. Hani görülebilen dünyadaki değişikliklerin ismine evrim diyebiliriz. Bir de hani içe yönelik olan evrimden, bilincin gelişiminden bağlanabilecek bir değişim. Bu da işte tekamül olarak ifade edebiliriz. Tekamül çünkü biraz daha dünyada yaşanılan deneyimlerin, tecrübelerin kazanımı sonucu ortaya çıkan bir farkındalık halidir. Bu da bir nevi değişimdir. Örnek vereyim. Mesela küçük bir bebeği görelim. O küçük bir bebek baktığımızda nasıl bir yaşamı sürdürür? İlk hayata gözlerini açtığına itibaren her şeyi görmeye başlar ama anlamlandıramaz. Sonra onun bir öğreticisi, bir koruyucusu vardır, annesi ve babası. Ona neyin ne olduğunu gösterir, anlatır. Sonra bunu yorumlamaya başlayıp kullanmaya başladığında farklı şekilde deneyimler yaparak bir farkındalık geliştirir. Düşünce boyutunun muazzam bir gelişimi sonucunda yaşadığı duyguları anlamlandırır. Mesela düşünsenize hayatında hiç gülmeyi bilmeyen bir çocuk refleksel olarak gelişen bir hadiseyle tepki veriyor ve gülüyor. Ve bu onda içsel olarak bir şey yaşatması lazım. Bu benim hoşuma gitti diyebilecek bir farkındalığı oluşturması lazım. Bu tecrübe. Daha sonra bu tecrübelerin duygusal, düşünsel yığınının bir ürünü olarak varlık, dünyasal olarak diyebiliriz ki olgunlaşma veya işte tecrübenin birikimi, ama aslında bilincin tekamülünü oluşturur. Doğruyu, yanlışı veya kendisine göre eksikleri veya kendisine göre fazlalıkları değerlendirme halidir bilincin tekamülü. Ama maddesel tekamüle baktığımızda veya maddesel evrime baktığımızda ise durum biraz daha farklılaşıyor. Özellikle bugün bu videoda sizlerle paylaşmak istediğim dünyanın oluşumu aşamasına ve evrenin oluşumu aşamasına baktığımızda aslında çok daha milyar seneler, binlerce senelerin içerisinde olduğumuzu göreceğiz evrime gelebilmek için. İnsan bu maddi evrimin neresinde yer alıyor diye baktığımızda aslında neredeyse dünyanın varoluşu veya evrenin varoluşuna göre kıyasla baktığımızda daha doğrusu saniyelere tekabül eden bir zamanın içerisinde kendi varlığını sürdürüyor ve bu varlık halini sürdürürken de muazzam bir gelişim kat etmiş. Yani mağara insanından şu an modern insana kadar uzanan sürece baktığımızda aslında çok daha gelişimin olduğunu evrimsel anlamda, maddesel evrimsel anlamda da, tekamülsel anlamda da değişikliğin olduğunu hep birlikte göreceğiz. Peki bize burada en çok ışık tutacak olan şey ne? Tabii ki dünyanın oluşumu. Ve bunun için geçmişteki Yunan filozoflarından tutun da teolojiyle ilgilenen alimlerin, velilerin, bilim insanlarının veya işte şu an yüce görevli olarak ifade ettiğimiz peygamberlerin
veya eserlerini okuduğumuzda aslında hep bir var olmanın nedenlerini sorguluyorlar. Tanrı nasıl oldu ve Tanrı nasıldır? Tanrı neyi nasıl yaratmıştır? İnsan nasıl ortaya çıkmıştır? Toprak nasıl oluştu? Hava nasıl oluştu? Hep kendi düşünceleriyle, kendi algıladıkları yorumlayarak günümüze kadar bir yığın teşkil edilmiş. Sonra da bilim çerçevesinde çok da enteresan, bilim insanları Yunan mitolojisinden, Yunan dönemindeki Yunan filozofların öğretilerinden baz alarak bunları isimlendirmek, adlandırmak veya anlamlandırma çabası içerisinde olmuşlar. Ben bu bağlamda baktığımda aslında tüm gelişimin, yani bilimsel açıdan ilerleyen insanların veya felsefenin temellerini oluşturan insanların veya herhangi bir dini inanca bağlı olarak kendi varoluşunu anlamlandırma çabası içerisinde olan insanların hep bir noktada buluşabildiklerini görüyorum. Sadece farklı dil kullanıyoruz. Kendimizi farklı ifade ediyoruz. Sadece birisi diyor ki bu bilimsel gerçeklidir, bu da benim içsel gerçekliğimdir diye bir ayrım yapıyorlar. Aslında bu ikisinin her zaman birbirini tamamladığını görüyorum. En azından kendi bakış açımda bunu söyleyebilirim. Peki dünyanın oluşumunu anlatmak istersek ki neden dünyanın oluşumu? Çünkü bizim tek yuvamız, yaşayabildiğimiz tek yer şu an dünya. Dünyanın dışındaki herhangi bir boyutta veya uzayda kendi maddesel oluşlarımıza bağlı olarak bir yaşamı sürdürmemiz de mümkün değil. Ve kendi dünyamızı, yani dünyamızın içerisinde bulunduğu ortamı anlamadan kendi içimizi de anlamamız mümkün değil. Kendi varoluşumuzu da anlamamız mümkün değil. O zaman biz en basitten, yani çekirdekten başlayarak kendi o bütünsel varlığımızı anlama yolunda ilerleyebilmek için bu programımızda dünyanın oluşumuna göz atmamız gerektiğine inanıyorum. Buraya kadar, geldiğimiz yere kadar sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Şu anda yok. Tamam, o Benim zaman. de yok. Çok güzel akıyor. Teşekkür ederim. Ben aslında bu programın biraz heyecanlı yaşıyorum çünkü sizlerle ilk defa yapıyoruz ya, o yüzden Bence hem çok mutluyum. güzel. Evet. Ben de çok mutluyum. Çok keyifli zevkli. gidiyor, çok zevkli, evet. Evet, birlikte birbirimizi keşfedeceğiz. Aslında insanın keşfetme yolculuğu. Mesela ben kendimi keşfederken dünyayı da kendim gibi algılayabiliyorum. Yani insan kendinde ne varsa dünyada da onu görür derler. Felsefik bir bakış açısı veya işte mistik inançlarda da vardır. Ben bu aşamada aslında dünyayı anlamak, dünyayı keşfetmeyin, kendimizde keşfetmekle eşdeğer olduğunu düşünüyorum. Kendimi keşfedersem dünyayı keşfedersem yine kendimi bütünden bütüne olacağına inanıyorum. O yüzden yuvamız olan dünyanın oluşumu hakkında kabaca bilgi vermeye geçebiliriz. Tamam? Dünyanın oluşumu. Dünyanın şu an bilinen yaşı 4,5 milyar yıl, 4,6 milyar yıl olarak biliniyor. Ama dünya olmadan önce, hatta üzerine alınacak bir şey olmadan önce evrenin yaşına baktığımızda orada da çok uçuk bir rakamla karşılaşıyoruz. 13,5 milyar yıl. Peki dünya bunun ne zaman sonra olmuş? Aşağı yukarı evrenin varoluşundan 8,5 milyar yıl kadar sonra ortaya çıkmış. Peki o zamana kadar evren nasıl bir yerdi? Evren gaz ve toz bulutlarının olduğu, işte radyasyonların olduğu, ısının yüksek olduğu, aynı zamanda soğuğun da olduğu, yani zıtlıkların muhteşemliği içerisindeki bir ortamdan bahsediyoruz. Sonra o dünyanın oluşumuna kadar işte yine yıldızların varlığından bahsediyoruz, gezegenlerin varlığından bahsediyoruz ama bizim Samanyolu galaksimizden bahsetmiyorum. Evrenin diğer boyutlarındaki yerlerden bahsediyorum. Ve bir gün süpernova denilen bir madde patlıyor ve evrende aşırı bir sıcaklık ve radyasyon dalgası içerisinde bir basınç oluşturuyor. Bu basınç gaz ve toz bulutlarını etkiliyor ve bir araya gelmelerini sağlıyor. Ve bir araya gelirken de daha sonra bilim insanlarının keşfedeceği kütle çekim kuvveti, yer çekimi kuvveti gibi güçlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Ve tüm bunların içerisinde dünya nasıldı dersek, gaz ve toz bulutu ifadesi vardır biliyorsunuz fen bilgisi derslerimizde en temelinde. Gerçekten gaz ve toz bulutu halindeydi. Peki gaz ve toz bulutu nasıl bir ifadedir bizler için baktığımızda? Aslında element seviyesinde bir değer taşır değil mi? Ben kendi bakış açıma göre açıklamaya çalıştığımda element olmadan önce ne vardı?
evrenin varlığından bahsediyor isek, evren denilen o boyutun varlığını oluşturan madde neydi? Gaz ve toz bulutu bizim gördüğümüz bu alemlere ait bir varlık hali değil mi? Peki onun öncesinde ne vardı? Hiçlik mi? Birçok öğretilerde evren eşittir Tanrı veya evren eşittir Allah kavramı vardır. Yani kişiselleştirilmiş Allah'lık kavramından, bireyselleştirilmiş Allah'lık kavramından bütünsel bir vücudun oluştuğunu ifade ederler. Ve bunun bir sistemi olduğunu kendi kendine ürettiğini söylerler. Ama şu anda gelinen çerçevede tek bir evren modeli de ortada yok. Deniliyor ki birden fazla bir evren var. Sadece bizim evrenimizin içerisinde dünya denilen bir ortamda biz yaşıyoruz ama dünyaya benzeyen birçok ortamların da olması söz konusu diyorlar. Ben de buna can yürekten katılıyorum. Çünkü sonsuz, sınırsız dediğimiz bir uzay boşluğundan bahsediyorsa evrenle sınırlandıramayız. Şu anki bilinen teknolojik aygıtlarla evrenin ötesini de keşfetmeye doğru gitmişler. Ve o kadar büyük mekanlarla hesaplanıyor ki aklımız almıyor. Mesela diyoruz ki 10 üzeri işte 40 tane sıfır koyduğumuzda mekan büyüttüğümüzü düşünün. Bu bağlamda dünyanın evrende kapladığı yer belki de bir toz zerresi kadar. Belki de daha küçük. Ve biz o toz zerresi kadar olan ortamda kendi varlığımızı sürdürmeyi isteyen canlılarız. Yani bir organizmasal yapıyız. Dünyanın kendine ait bir organizması var. Ama biz o organizmanın içerisinde bağımsız, kendi özelliklerini yaşayan ama aynı anda dünyaya bağlı başka bir yapıyız. Organik yapıyız. Şimdi o zaman diyoruz ki dünya olmadan önce, gaz ve toz bulutu olmadan önce de başka bir madde olmasına ihtiyacı var. Antimadde kavramı geliştirilmiş antimadde konusunu düşünüyorlar. Hatta takyonlar diyaloğu var, konusu var. Hala bunlar düşünsel bazda oluşuyor. Tabii teknoloji geliştikçe daha küçük ölçekli ortamları ölçebilir, görebilir, hesaplayabilir hale gelmişler bilim insanları ve bu çok daha kıymetli. Benim inancıma göre ise ilerleyen seviyede bilim o kadar çok gelişecek ki artık kuantum boyutu veya kuantumun altındaki gerçekliğin de ötesine geçebilecek partikülleri keşfedecek bilim insanları. Yani gözle göremediğimiz, ki kuantumu da gerçi gözle görebilemiyoruz ama mikroskopla görebildiğimiz için gözle görebildiğimiz ifadesini kullanıyorum. Onun da ötesindeki maddelerin keşfedilebileceğine inanıyorum. Ve bu bağlamda ben de diyorum ki evet kuantum öncesi, gaz toz bulutları öncesi bir madde vardı. Bu maddelerin kendine has bir partiküler devingenliği var ve bu partiküler devingenliğinin neticesinde aslında o çekim kuvvetlerinden bahsedebiliriz veya kütlesel oluşumdan bahsedebiliriz. Partiküler devingenlik hız faktörü bizim görebilme sınırlarımızın içerisinde olmadığı için aletli veya aletsiz diyelim. Onların devingenlik hız faktörü çok yüksek. O devingenlik hız faktörlerinin zamanla düşmesi veya devingenlik hız faktörünü düşürmeleri diyelim, birbirlerine yaklaşmaları söz konusu. Burada yine çekim yasası mesela giriyor. Kütle çekim kuvveti. Şimdi spiritüelde çekim yasası diye de karşılık buluyor. Yani ne istiyorsan onu çekebiliyorsun. Aslında benzeri çekiyor. Ve elementsel evrime tekrar bu konuda değinmek istiyorum. Dünya gaz ve toz bulutu halindeyken ne vardı? Hidrojen diyorlar, nitrojen diyorlar. Yani farklı oluşumlardan bahsediyorlar. Bu kadar farklı oluşumların da olmasının bir sebebi olmadı. Çeşitlilik aslında dünya var olmadan ortaya çıkmış. Yani evrenin varoluşuyla devreye sokulmuş. O halde durum biraz daha farklı. Bu çeşitliliği sağlayan şey nedir? Düşünmemiz gerekiyor. Dünya burada belki küçük bir nokta olsa dahi evrensel aşamalarda bilinen gerçekliği sürdürebilmesini sağlayan yegane ortam olduğunu düşünüyoruz. Evet, süpernovanın atıklarından başlayalım da kütle çekim kuvvetlerinin birbirine yaklaşması, yer çekiminin birbirine yaklaşması ve bunların hızlarıyla birbirlerine çarpışması ve çarpışmanın sonucunda yeni farklı oluşumların ortaya çıkması sadece dünyayı ortaya çıkarmıyor. Gezegenleri, yıldızları, meteorları gibi birçok şu an bildiğimiz
maddesel anlamda gördüğümüz uzaysal cisimleri ortaya çıkıyor. Deminden beri size mesela kütle çekimi dedim, yer çekimi dedim, uzay zaman dedim. Belki de bu kavramların üzerinde de durmalıyız. Çünkü kütle ne demek? Bir cismin ağırlık cinsiyle değil, mesela biz kaç kilosun dediğinde senin ağırlığın nedir diye ifade ederiz. Aslında kütle bunu ifade etmez. Ağırlığı karşılık gelmez. Mesela kilogram cinsinden hesaplıyoruz kütleyi ama ağırlığımızı Newton cinsinden. Neden bu böyle oluyor diyeceksiniz. Çünkü kütlesi olan bir cismin aynı zamanda kullandığı bir enerji vardır. Bu enerjinin karşılığını da Newton hesaplaması yapılıyor, veriyor. Kütle çekim kuvvetinden bahsediyordu. Kütle çekim kuvveti bir cismin uzayda kapladığı alan ve o alanın ve uyguladığı işte direnç, enerji türüne diyoruz. Örnek vereyim. Mesela dünyanın bir kütle çekimi var. Güneşin de bir kütle çekimi var. Ve dünya kendi etrafında dönerken aslında uyguladığı o güçle, kendi ağırlığı neyse uyguladığı o güçle ayı da kendine çeker. Güneş de aya aynı şekilde etki eder. Çünkü güneşin kapsadığı alan dünyanın kapsadığı alandan fazladır. Doğal olarak uyguladığı enerji türü de dünyaya göre fazladır. O yüzden dünya dahil diğer gezegenler güneşin kütle çekimine kapılarak etrafında döner. Peki yer çekimi nedir? Yer çekimi gezegenin çekirdek enerjisini ifade eder. Bizim şu an havaya fırlamadan hareket etmemizin nedeni bizim kendi kütlemizin yer çekiminin etkisinde olması veya yer çekimi büyüktür bizim kütle çekimimizden veya bizim yer çekimimizden diyelim. Neden? Biz daha hafif canlıyız dünyanın ağırlığına göre veya kütlesine göre doğal olarak dünya kendisine çekiyor. Yani arıza çekiyor. O yüzden eskiler yer küre ifadesini kullanmıştır dünya için. Doğal olarak yer çekimi her bir gezegensel oluşta çekirdek enerjisinin devreye sokulan, yani barisfer mesela, barisferden devreye sokulan bir güçtür. Onun ağırlığı sayesinde üzerinde yaşayabilen canlıların oluşması veya uzaya fırlamayan işte cisimlerin olması söz konusu. Bizlerin neden dünyada sabit bir şekilde kaldığımızı anlatıyorum aslında. Ve bizim yaşadığımız alan, dünya için baktığımızda yaşadığımız alan aslında dünyanın ortasında bir yerde. Yani altında ve üstünde bir sürü katman var ve biz oradaki bir alanda yaşıyoruz. O yüzden de işte çekirdek dünya planeti ifadesini kullanıyoruz ve yer küre ifadesini kullanıyoruz. Şimdi bir de uzay zaman kavramı var ki bu uzay kavramı tüm her şeyde kullanabileceğimiz bir değer. Çünkü uzay nedir? Sonsuz sınırsız bir boşluk diyoruz. Zaman nedir? Maddenin olduğu her yerde de zamanın olduğunu ifade ediyoruz. Zaman bu bağlamda nedir? Maddenin geçmiş, gelecek ve şimdi üzerindeki hareketini sağlayan varlık değeridir diyebiliriz. Şimdi zaman hala bu arada bilim insanlığı için de sorun. O yüzden evrimsel de sorunlar ortaya çıkıyor. Zaman nasıl oluştuğunu anlamak ise kişiden kişiye veya birimden birime veya cisimden cisime değiştiğini söyleyebiliriz. Hemen bir örnek verebilirim bu konuda. Mesela ben kendi kişisel gerçekliğimi bu dünyada yaşarken sizlerle aynı zaman dilimini paylaşıyorum. Aynı coğrafyada veya aynı şehirde veya aynı semtte diyelim. Hepimizin yerel saatleri aynı. Ve işte 24 saat diyelim ki o da değişken oldu artık. Daha kısa bir zaman dilimi içerisinde yaşıyoruz günlük olarak. Bu saatin içerisinde 12 saat gündüz, 12 saat gece var. Ama benim kendi kişisel gerçekliğimdeki zaman algısı bazen 24 saatten çok daha kısa olabiliyor. Benim için zaman çok daha hızlı akabiliyor. Günlerim belki de saniyeler şeklinde, dakikalar sayesinde şeklinde akabiliyor. O zaman insanın algıladığı zaman ile dünyanın kendi gerçekliği arasındaki zaman farkı var. Bu yüzden de zamanın görecellik kavramı yine de konumuzun içerisine giriyor. Peki uzay zaman dediğimizde biz ne anlamalıyız? Şimdi bir sürü boyuttan oluşuyor diyoruz dünyanın dışındaki yerlerde. Mesela Samanya galaksisinin kendine ait bir zamanı var. Güneşin kendine bir ait zamanı var. Veya Mars'ın veya Andromeda galaksisi diyoruz şu an keşfedilen galaksiler arasında. Her birinin kendine ait zamanı var. Peki bu zamanı sağlayan nedir diye baktığımızda işte cismin kütlesidir. Maddi anlamda. Çünkü
cismin kütlesi bulunduğu ortamda bir alan kaplıyor ve buna uygun olarak da bir enerji açığa çıkartıyor. Bu enerji açığı yer çekimini oluşturuyor ve yer çekiminde kendine has bir devinimi var. Nasıl bir devinim var? Mesela dünyanın kendi etrafında dönmesi yavaş veya hızlı yer çekiminin etkisiyle oluyor. İşte yer çekimi yavaşladı, yer çekimi hızlandı, Schumann rezonansı gibi kavramlar bu aşamada devreye giriyor. Belli periyotlarda çekirdek enerjisi eğer katılaşmaya gidiyorsa bu katılaşma sürecinde dünyanın giderek duracağını ifade eden kavramlar var, teoriler var. Ve geçmişte yani tüm dünya şöyle anlatabilirim. Dünyanın ilk oluştuğu süreçlere baktığımızda zaman çok daha hızlı akıyormuş. Çünkü çekirdek daha katılaşmamış, çok eriyik vaziyette ve zaman 6 saat diyelim, gece ve gündüz kavramı. Bir gün 6 saat, bir gün belki 2 saat gibi zamanlar içerisinden geçmiş dünya. Bunu sağlayan şey ne? Yer çekimi kuvvetini oluşturan, aynı zamanda kütle çekiminin etkisiyle cismin hareketi, yani cismin kapladığı alan, cismin hareketi diye de ifade edebiliriz. Dünya kendi etrafında kaç gün dönüyor? Güneş kendi etrafında kaç günde dönüyor? Zamanın görecelliği bu aşamada ele aldığımızda görecel olmasının nedeni değişken olması. Ya zaten görecellik ifadesi onu ifade ediyor, karşılık geliyor. Ve hakiki zaman nedir, mutlak zaman nedir anlayabilmemiz için de şu an içinde bulunduğumuz zamanın çok daha üstündeki bir zamanla muhatap olmamız lazım. Bunun için de bilincin dersimizin başında, konumuzun başında ifade ettiğim gibi bilişsel evriminde anlayabileceği bir değerdir. Uzay zaman her bir boyutta uygulanabilecek bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim dünyamızın hikayesine. Yani şu ana kadar daha dünya nasıl oluştu ya tam anlamıyla giremedik. Dünya gaz ve toz bulutuydu. Tabii ki sorabilirsin. Çekirdeğin eriyişik olması yani. Eriyik olması. Eriyik olması yani sıvılaşmış olması dünya zamanının daha hızlı döndüğünü söylüyorsunuz ya. Çünkü hala devinim faktörü böyle çok hızlı. Katılaştığında da gittikçe duracağı. Tabii yani ki. Dönmenin duracağını söylüyorsunuz. O zaman da orada ağırlaşıyor, gittikçe Hı hı. ağırlaşıyor. Ama şimdi zaman daha hızlı akıyor. Hı hı. Yani bundan işte uzay zamana göre 30 sene, 20 sene önceye göre. Buradaki aradaki fark ne? Şu anda daha hızlı. Mesela bir günde de hani 2 saat, 3 saatte de bir gün tamamlanıyormuş. Spiritüel öğretilere girmede ifade ediyorsun. Yok, sizin söylediğinize göre biraz evvel dediniz ya, dünya bir dönem geçirdi, 2-3 saatte de bir gün geçiyordu diye. Aynen Yani ama o- bu gerçek reel saat, yani ölçülebilen saate göre bunu söylüyorum. Tamam. Şimdi ise durum biraz daha farklı. Çünkü şöyle anlatayım, aynı zamanda cisimler uzayda hareket ediyor. Sabit bir yörüngede hareket etmiyoruz biz. Yani bundan 25 yıl önceki yörüngemiz ile dünyanın yörüngesi ile şimdiki yörünge arasında milimetresel farklar da olsa kat edilen yol değişiyor. Ve doğal olarak güneşin bize ulaşması, yani uzaklığı yakınlığı eşit ama güneşin bizi aydınlatma sürelerinde de farklılıklar yaşanabiliyor. İşte dünyanın eriyik olduğu zamanlarda biraz daha dünyayı nasıl düşünebilirsin? Hafif yapılı bir madde olarak düşünebilirsin. En hafif madde hali nedir? Gaz. Daha sonra sıvı, daha sonra katı gelir. Şöyle daha bir basit örnek vermek gerekirse, hareket kabiliyeti bedensel olarak daha hafif olan insanlarda mı daha fazladır? Yoksa bedensel olarak ağırlığı yüksek olan? Doğal olarak hafif olduğu zaman insanların hareket kabiliyeti daha fazladır. Aynı şekilde katı cisimler, yani uzaydaki herhangi bir cisim için de bu durum geçerli. Tabii ki atmosferin olması ve başka faktörlerin, yani suyun olması, yani maddenin, daha doğrusu cismin içerisinde bulunan her bir ağırlığın veya her bir nesnenin de buna etkisi var. Nasıl bizim iç organlarımız var. Dünyanın da kendine has organsal yapıları var. Nedir bu? Suyu var, ağaçları var, hayvanlar var, katmanları var. Bir sürü katman var. Hem yerde hem de gökte diyebiliriz. O zaman o katmanların da etki etmesi söz konusu. Değişikliğine bağlı. Değiştikçe onlar katılaşırsa veya hafifliyorsa. Dünyanın ilk zamanlarına baktığımızda hani gaz toz bulutu halindeyken daha sonra
o kütle çekim kuvveti, uygulanan aşırı basınç ve cisimlerin birbirine yaklaşması ve atomsal bağlamda atomların birbirine çekilmesi, bunun neticesinde dünya sürekli bir oluşum haline çekirdekten giderek oluşan gaz ve toz bulutu ve daha sonra işte geliyor uzaydan meteorlar çarpıyor, asteroidler çarpıyor, işte suyu oluşma aşaması başlıyor ama o zamana kadar dünya alev topu, ateş topu halinde. Yani her yerde magmatik oluşlar var. Çünkü çok sıcak. Süpernovadan kopmuş, atık maddelerle oluşturulmuş, etraftaki gazlarla ve tozlarla birleştirilmiş, tanecikler bir araya gelmiş bir yapıdan bahsediyoruz. O dönem için eski Yunan'dan esinlenerek ne diyorlar biliyor musunuz? Hedean dönemleri. Hedean. Hedean Hades'ten geliyor. Hades biliyorsunuz ki işte Zeus'un kardeşi ve yeraltı tanrısı olarak biliniyor. Cehennem denilen ortamın sahibi oluyor ve aslında çok parlak ve çok sıcak bir ortamda yaşıyor ve aslında cehennem dediğimiz ortamda da hiçbir canlının barınamadığı için dünyanın o Hedean dönemleri için işte bu isim kullanılıyor. Hades'ten esinlenerek bu isim kullanılıyor. Demin size söylemiştim ya, evet. Antik Yunan'daki veya mitlerdeki konular bizim bilim insanlarımızın konusu oluyor. Benzeştiriyorlar, eşleştiriyorlar. Çünkü nereden referans alıyorlar bilim insanları? Geçmiş dönemlerde araştırma yapan Antik Yunan bilim insanları, filozofların çalışmalarını baz alıyorlar. Onlar bir düşünce üretmiş, o bir düşünceler yığın olmuş, birikmiş ve sonra bunu ispatlama çabası, acaba mı deyip ispatlama çabası içerisinde bilimsel gelişimlerle birlikte, teknolojik gelişimlerle birlikte ne yapmışlar? Bunu anlamlandırmışlar ve ona ithafen de isim vermişler. Peki burada ayın varlığı hakkında ne söyleyebiliriz sizce? Katılaşma ve sıvılaşma hakkında mı? Ayın varlığı hakkında. Düşünsenize bir dönem hiçbir şekilde ay yokmuş ortada. Dünya çok uzun süre aysız kalmış. Ayın da bir sonraki programımızda özelliklerinden bahsederiz, nasıl oluştuğunu anlatırız. Onun da çok güzel bir hikayesi var. Hem mitolojik açıdan çok keyifli. 1,5 milyar yıl boyunca dünya uydusuz şekilde varlık sürdürmüş. Yani ay sonradan getirilmiş. Veya oluşturulmuş. Burada birçok teori var. Bunları paylaşacağız sizlerle. Sonuç itibariyle dünyanın geçirdiği o tüm 4,5 milyar yıl içerisinde en uzun süreç, yani gaz ve toz bulutundan magmatik oluşuma ve sonra da suyun oluşabileceği aşamaya kadar baya bir zaman geçiyor. İlk canlının ortaya çıkmasına kadar. O yüzden evrim nereden başlıyorun sorusuna baktığımızda evrim ilk olarak elementsel aşamalardan başlar. Elementin olmadığı hiçbir şey yoktur. Hem madde ötesi için aynı şeyi söyleyebilirim hem de madde için. Neden? Çünkü bir şeyin yapı taşı elementin kendisidir. Kendi bedenlerimize bakalım. Bizim bu bedenlerimizin içerisinde demir atomu var, hidrojen var, oksijen var, katı veya sıvı veya gaz. Hangi halde bulunduğu hiç önemli değil. Önemli olan burada bir elementin varlığından bahsediyor olmamız. Bizi teker teker parçalara ayırsak birçok elementin ve bileşiklerin oluştuğumuzu göreceğiz. Amino asitlerden daha sonra da organik yapılara geçeceğiz ama bizim bu hale gelebilmemizi veya şu masanın veya bu örtünün oluşabilmesi, bu bitkinin oluşabilmesi için tüm bu elementsel aşamalardan geçmek gerekiyordu. O yüzden evrim çok uzun soluklu bir şey ve uzun sürelerde neticesini alabileceğimiz bir şey. Hem bilimsel evrim için konuşabilirim bunu hem de maddesel evrim için söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Şimdilik o zaman hoşça kal diyelim mi? Gülcüm çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sana da çok teşekkür ederim Elin'cim ve Çağlar'cığım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Size teşekkür ederim. Bir sonraki programda sonsuzdan sonsuza konseptli programımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.